Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 su bardağı nişastayla yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifi videosu hazırladım. Yumuşaklığına, lezzetine hayran kalacağınız bu güzel poğaçamızın yapım aşamasına hiç lafı uzatmadan buyurun hemen geçelim. Malzemelerimiz için ilk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum ve 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant kuru mayamı da ekliyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Mayamın aktif olması için biraz spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra 1 su bardağından biraz bir parmak kadar eksik sıvı yağımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu da ekliyorum. Malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamada nişastamı kenara alıyorum. İlk etapta biraz unumu ekliyorum ve sonrasında nişastayı ekleyeceğim. Direkt ılık su ve sütümüzün üzerine nişastayı eklemeyelim. Unumdan bir kısım kadar döktükten sonra nişastamı bu aşamada döküyorum. Poğaçamızın daha güzel yumuşak olması ve hamurumuzun da güzel kıvam alması için mutlaka nişastayı bir kısım unumuzu döktükten sonra eklemeye özen gösterelim. Nişastayla unumuzu ilk etapta karıştırdıktan sonra geri kalan unumu da yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı, yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Güzel bir poğaça hamuru yapmak istiyorsanız unumuzu yavaş yavaş eklemeliyiz. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı da nişasta kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebilir. O sebeple her zaman hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Ben şimdi sizlere hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Bakın hafif ele yapışan bir hamur oldu. Bu aşamadan sonra un eklemeyeceğim. Un eklersem hamurum sert olur. O sebeple elimi hamurumun rahat bırakması için poğaçaya eklemiş olduğumuz sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağımı ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ekliyorum. Tereyağı sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Bakın şimdi yağlarını ekledikten sonra elimi çok güzel rahat bırakan bir hamur elde ettim. Eğer un eklemeye devam etseydim poğaça hamurum sert olacaktı ve poğaçalarımın da dışı sert, içi de hamur olurdu piştiğinde. O sebeple un dengesini çok dikkat etmeliyiz. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Hamurumuz bu yumuşaklıkta olacak. Bu aşamaları biraz detaylı geçtim. Elimiz hamura yapışıyor diye un eklemeyelim. Yağ eklediğimizde hamur kolayca elimizden ayrılacak. Hazır olan hamurumu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini kapatıp 1 saat oda ısısında dinlendirmiş olduğum hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. İlk maya kokusunun çıkması için elimle birazcık hamuru yoğurma kasesinde yoğuruyorum ve sonrasında hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurumu hiç unlamadım. Eğer sizin elinize ve tezgaha yapışıyorsa hamurunuz çok hafif unlama yapabilirsiniz bu aşamada. Hamurumu güzelce yuvarlayıp toparladıktan sonra hamur kesme aparatımla 12 parçaya ayıracağım. Bezelerimi büyük tutuyorum. Poğaçalarımı büyük yapacağım. Sizler daha ufak poğaça yapabilirsiniz. Bu hamurdan rahatlıkla 20 adet poğaça elde edebiliyorsunuz. 12 bezemi de güzelce yuvarladıktan sonra tezgahıma bezemi alıyorum. Ortasına hafifçe bastırıyorum. Çok inceltmemeye çalışalım hamurumuzu. İç için kaşar peynir kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Uç kısımlarını güzelce birleştirelim. Pişerken kaşarlarımızın eriyip de fırın tepsisine akmaması için elimizle de şekilleyerek tepsimize yerleştirelim. Tekrardan poğaça hamurumu çok inceltmeden orta kısmına kaşar peynirini yerleştiriyorum ve şeklini veriyorum. Sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Şekillemiş olduğum poğaça hamurlarımı yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, içine de yarım çay kaşığı ucuyla pekmez ekliyorum. Çok fazla pekmezi eklememeye özen gösterin. Aksi halde poğaçalarınız üzerinde yanık gibi lekeler oluşur. Kışın soğuk havada poğaçaların üzerine temiz bez örterek ilk mayalandırma yapıyorum. Tepsi mayası. Sonrasında yumurta sarısı sürüyorum. Şu an hava çok sıcak olduğu için ilk önce yumurta sarımı süreceğim ve sonrasında üzerini kapatmadan tepsi mayası yapacağım. Yazın sıcak havada eğer ilk tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısını sürerseniz o tepsi mayası yapmış olduğunuz poğaça hamurları çabuk sönecektir. Sizler de benim gibi yaparsanız daha güzel sonuç elde edersiniz. Yumurta sarısını sürerken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz.
Poğaçalarımın üzeri için benim yumurtam büyüktü. 1 adet yumurta sarısı yeterli geldi. Tabii ki sizin yumurtanız ufaksa 2 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. Poğaçalarımın üzerine beyaz susam gezdiriyorum. Sizler dilerseniz çörek otu veya sade olarak da yapabilirsiniz. Yaklaşık 25 dakika kadar tezgahımda tepsi mayası yaptım. Hiç tepsinin üzerine örtmedim. Açık olarak tepsi mayası yapmam yeterli geldi. 25 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımı öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirmeye orta tarafa koyuyorum. Daha önce bu poğaçamı kanalımda tekrardan paylaşmıştım. Çoğu arkadaşım bu poğaçadan çok memnun kaldı. Ben her zaman bu poğaçayı alt üst fanlı yerde pişiriyorum. Bazı arkadaşlarımızın sanırım fırınından dolayı veya poğaça hamurunu sert yaptıkları için poğaça çok sert olmuş. Kesinlikle ben yanlış bir tarif vermiyorum. Her zaman evimde yaptığım gibi olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Daha garantili olsun istiyorsanız alt üst fansız ayarda pişirirseniz daha güzel sonuç elde edebilirsiniz. Deneyenlerin bazı arkadaşlar ikinci denemelerinde fansız ayarda pişirdiklerinde çok güzel sonuç elde ettiklerini söylediler. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Fırınımdan çıktıktan sonra poğaçamın üzerine temiz bez örttüm ve ilk 5 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlenmeye aldım. Üzerine temiz bez örterek de ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirmiş olduğum poğaçamın kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık oldu. Hemen sizlere bir tanesini de yakından yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. Nişastayla da çok lezzetli poğaça oluyor. Ertesi güne de yine aynı yumuşaklığını koruyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Yalnız videoda verdiğim püf noktalara da dikkat etmeye özen gösterin. O sebeple birazcık videomu uzattım. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenerek destek olmayı unutmayın. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.